Sevgili arkadaşlar, yeni bir tasarıma hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde ağırlık tasarımı yapacağız. Metrik 14 mapamızda alt tarafta görmüş olduğunuz ağırlığın tasarımını beraber yapacağız. Şöyle patlatılmış görüntüsünü bakalım. Görmüş olduğunuz gibi metrik 14 mapalarımız ağırlıklarından bu şekilde civatalanmış. Bu basit montaj serimizde bu dersimizde bitirmeye çalışacağız. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ilk parçamıza, mapa parçamızda tasarımı başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi teknik resmi bu şekilde. Metrik 14 ve diş kısmı da bu şekilde açılmış. Şimdi geliyorum SolidWorks düzlemine tasarıma başlayalım. Ön düzlemden tasarıma başlayacağım. İlk olarak merkez noktasından 3 tane şöyle rastgele dairemi çiziyorum. Bakalım teknik resme. Dıştaki dairemiz 54, ortadaki 42 ve en küçüğü de 30 milimlik. 54 dıştaki, ortadaki 42 milim olacak ve en küçüğü de 30 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Bunları çizgilerin üzerine bir kez tıklayarak eksen çizgisi haline getiriyoruz. Aynı şekilde bunu da eksen çizgisi haline getirdim. Bir tane merkez çizgisi alarak şöyle tam orta noktadan üst noktayı birleştiriyorum. Daha sonradan çizimden çıkacağım. Bakın şuradaki halkayı oluşturacağız. Bu yüzden de geliyorum şöyle sağ düzleme çizim diyerek dik bakıyoruz. Bakın burada çap kısmını bize 12 milim olarak verilmiş. Şöyle dairemi aldım. Buradaki çizmiş olduğum çizgiye referans alarak tam orta hizadan dairemi çiziyorum. Çapı 12 milim olacak. Şöyle geldim, bunu tam çizgiye çakıştırıyorum. Şöyle tekrardan düzeltelim. Alttaki çizgimizin uç noktasına çakıştırıyoruz. Bakın iki tane eksen noktamızın tam orta noktasında oldu. Çizimden çıkıyorum. Daha sonradan unsurlara geldim. Dairemi seçiyorum ve çizgimi seçerek süpürerek katı oluşturmayla simit gövdemi bu şekilde oluşturdum. Şuradan malzeme görünümünden metal kısmına geliyorum ve stil görünümünü bu şekilde atıyoruz. Devam ediyoruz tasarıma. Geliyorum teknik resme. Bakın burada bir çapı 30 milimlik bir katımız var ve 6 milimlikte pah atılmış. Geldim şimdi şöyle üst yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından çapı 30 milim olacak. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Öteleme yapacağız. Buradan 27 milimlik öteleme işlemi yapıyorum. Ve kalınlığımız da 12,5 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonradan unsurlara geldik. Pah atamayla şöyle köşelerimize 4 milimlik pah atama işlemini yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4 milim değil, tekrar düzeltelim, 6 milimlik olacak. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek 14 milimlik daire çapımızı çizeceğiz ve ardından diş açma işlemi yapacağız. Böyle geldim, çapı 14 milim olan bir tane dairemi çiziyorum. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Bakın burada 20,5 milimlik ekstrüzyonumuzu vermiş. Geliyorum buraya 20,5 milimlik ekstrüzyonumu bu şekilde verdim. Şimdi unsurlara geliyorum. Bakın burada diş sekmesi var. Delik sihirbazının hemen alt kısmında. Geldim buraya alt noktadan metriki seçeceğiz.
Metrik 14 çarpı 1,5 olacak diş sayımız ve dairemin kenarını bir kez tıkladığımda otomatik olarak seçecektir. Bu şekilde bir kez onaylıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi dişimizi açmış oldu ve bu basit parçamızın yani mapamızın tasarımını yaptık. Şimdi ağırlık kısmına geçeceğiz. En sonda montajını yapacağız ve bu parçamızın, bu serimizin videosunu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ikinci parçamıza, ağırlık parçamıza. Görmüş olduğunuz gibi 100 kilogramlık bir demir diyelim veya başka bir malzeme diyelim. Çünkü 100 kilogram değildir bu. Buradaki ölçüye göre daha fazla bir ağırlık olması gerekiyor. Ben 100 kilogramı sadece hani farazi olsun diye videoda yazdım. Siz isterseniz başka bir yazı da yazabilirsiniz buraya. Neyse, şimdi tasarıma başlayacağız. Şöyle geliyorum. Bakın burada tabanı 500'e 500'lük ve üst tarafta da 300'e 300'lük bir karemiz var. Geliyorum, üst yüzeyden tasarıma başlayacağım. Şöyle rastgele bir kare çiziyorum. Tabanımız 500'e 500 olacak. Aynı şekilde bu kısımlarda 500'e 500 olacak. Çizimden çıktım. Bakın burada 300 milimlik bir referans düzlemi yani yükseklik atacağız. Geliyorum üst yüzeye, şöyle düzlem diyerek 300 milimlik referansımı atadım ve referans yüzeyime çizim diyerek dik bakıyorum. Daha sonradan dikdörtgen komutunu aldım. Merkez noktasından 300'e 300'lük bir kare çizeceğiz. Geliyorum. Aynı şekilde bu kısımları da 300'e 300 zaten otomatik olarak oluştu. Çizimden çıkıyorum. Bakın şimdi unsurlara geldim. Sınır ile katı oluştur diyorum. Ve gövdemizi seçerek katımızı, yeşil oklar aynı hizada yani aynı paralellikte olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi oldu. Şuradan renk atama kısmına geliyorum. Mavi rengimizi verelim. Tekrardan şöyle kontrolünü yapalım. 300 milimlik. Referansımızı tam orta eksene almamız gerekiyor. Şöyle şuradan 100 milim olması gerekiyor. Kenarlardan 100 milim çünkü dış taraftaki 500'e 500'dü. Şimdi bakın daha simetrik oldu. Bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyoruz. Şimdi yazı yazacağız. Siz isterseniz başka bir yazı da yazabilirsiniz. Kendi adınızı da yazabilirsiniz. Ben burada direkt 100 kilogramlık ağırlık diye yazacağım. Şöyle 100 kilogram. Buradan belge ve yazı tipini kullan diyorum. Geldim buraya, kalınlığı değiştireceğim ve boyutunu 250 olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle bakalım. Evet, bu şekilde güzel. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. 10 milimlik katımızı da bu şekilde oluşturduk. Şuradan yazı komutunu sarı rengi yapacağım. Tabii ilk önce şunu değiştirmem gerekiyor. Geldim buraya. Sınır ile katı olan parçamızı mavi rengi boyayacağız. Yazıyı da sarı rengi daha belirgin olması için boyayalım. Evet, bu şekilde. Şimdi geldi şuradaki metrik 14 dişlerimizi açacağız. Bakın burada 200'e 200'lük bir
eksen noktasından uzaklıkları verilmiş. Bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Merkez noktasından şöyle rastgele dikdörtgenimi çizdim ve 200'e 200 milim olacak. Ve bunu eksen çizgisi haline getiriyorum hepsini. Daire komutunu aldım. Metrik 14 olacak. Burada 12 milimlik deliklerimizi açıyoruz. Diş çekilmesi için metrik 14 için 12 milimlik delik açmamız gerekiyor. Burada daha sonradan diş açma işlemi yapacağız ama bunu kozmetik diş açmayla yapabiliriz. Şöyle geldim, bunu da aynı şekilde 12, bu da aynı şekilde 12 milim. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile kes diyorum. Buradan 21 milimlik kesme işlemini yapmış oluyoruz. Böyle ekle kısmından detaylara geliyoruz. Kozmetik diş açma komutundan böyle deliklerimizi seçerek diş açma işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. 14 olacak zaten. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ağırlık parçamızda yapmış olduk. Şimdi montaj kısmına geçeceğiz. Mapamızda ağırlığımızı montaj ilişkisi vererek videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi geldik montaj kısmına. Bileşen ekle kısmından ilk parçamız olan ağırlık parçamızı çağırıyoruz. Şöyle ilk gelen parça her zaman sabit olduğunu biliyorduk. Ardından mapa parçalarımızı da çağıralım. Şöyle metrik 14 mapamızı bu şekilde çağırıyoruz. Montaj ilişkisi vererek delik eksenlerini eş merkezli yapıyoruz. Bu yüzey ile bu yüzey arasında çakışık olmasını istiyorum. Böyle kontrole basarak 3 tane daha kopya alacağım. Faremin sol tuşu ve klavyemden kontrole bastığında parça üzerinden bir kopya daha almış oluyoruz. Ve tek tek bunları montaj ilişkisi vererek sabitliyoruz arkadaşlar. Alt yüzey ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Ve aynı şekilde bunların da eş merkezli olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, bu şekilde tam tanımlı hale getirdim. Şöyle buna patlatma görünümü verelim. Montaj kısmından bakın, burada patlatma görünümü diyorum. Şöyle ilk 4 parçamı seçiyorum. Ok işaretimi yukarı doğru şöyle kaldırdım ve sol taraftan bitti kısmına bir kez tıklayarak ardından ikinci parçam olan ağırlık kısmını da aşağı doğru indiriyorum. Bu şekilde onayladım ve patlatmayı daralt diyorum ve daha sonradan patlatmayı hareketlendirerek görmüş olduğunuz animasyonu sergilemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.